sana yoldaş oldum. Elimden geleni yaptım. Lakin bu vakitten sonra olan biteni Ertuğrul Bey'ime söylemek mecburiyetindeyim. Ben ondan hiçbir şey saklamadım Selcan. Anla beni. Halime, bak bunu şimdi dersen Aytol'un da Gonca Gül de suya düşen tahta gibi üste çıkmayı başarırlar. Sen de bilirsin. Dediklerimi kanıtlayacak kolyemden başka ispatım yoktur ki. Az daha bekle kurbanın olam. Gökçe'nin nikahına kadar bekleyesin. Ben bilirim Korkut Bey'imin azıcık vicdanı varsa bu işin peşine kendi düşecek, kendi çözecektir. Lakin Ertuğrul Bey'imin kulağına giderse bu çirkef bataklığın kimi yutacağı belli olmaz. Bey otağına olan bu hizmetlerin takdire şayandır Banu Çiçek. Bir Dodurga hatununa yaraşan da budur. Lakin senin kadar marifetli bir kızın çok daha kıymetli hizmetler vereceğini düşünürüm. Korkut Bey'im ile Duru Hatun'un benim için yaptıklarının yanında bunlar hiçtir Aytol'un hatun. Rahmetliyi de pek severdin değil mi? Severidim elbet. Hem de çok severidim. Lakin hiçbir hastalığı yokken bir anda ölmesi, yarası içimde hala kanar durur. Ecelin ne zaman geleceği belli olmaz Banu Çiçek. Dün Duru Hatun, yarın biz. Ecel gibi, ecelimizin kimin elinden geleceğini de bilemeyiz Aytol'un hatun. Allah bizi o uğursuzların ellerinden sakınsın. Müsaadenle hanımım. Senin ecelin benim elimden gelecek. Bu mesele gittiği yere kadar gidecek Ertuğrul. Gitmezse sana da, anama da, otağımıza da zuldür. Lakin mesele bu değildir. Mesele Gündoğdu Bey'imdir. Ümüğüne çöktüğün adam yakında Gündoğdu Bey'imin kayınbabası olacak Ertuğrul. Gonca Gül'le nikahlarına gün sayarken... İçimizde bu şüphe dururken adamın kızını otağımıza mı alacağız Halime? Gonca Gül Hatun istediği kadar masum olsun. Bu şüphe ortalık yerde durdukça kurulacak yuvanın kıymeti olmaz. Unutma, bu sadece sana inananların şüphesi Ertuğrul Bey'im. Anamın otağı sıradan bir çadır değil Halime.
Dün anamın otağına gizlice girenlerin fırsat bulduğunda ne yapacaklarını bilemeyiz. Ya Gonca Gül'le Gündoğdu Bey'imin evliliği ne olacak Ertuğrul Bey'im? Bu gönül meselesi değildir. Mevzu bahis kaydın istikbalidir. Gerekirse bu evliliğe mani olmak da benim vazifem. Uğursuz herif. Destur var mıdır Gümüştekin Bey'im? Buyur Gündoğdu Bey'im. Olanlar beni ziyadesiyle üzmüştür beyim. Talimin hukukunu çiğneyerek beni alplerimizin gözü önünde rezil etti. Yetmedi, herkesin gözü önünde kılıcını gırtlağıma bastırdı. Bu da yetmedi, iftira atarak onurumu ayaklar altına aldı. Sen değil, cümle alem üzülse kaç yazar Gündoğdu Bey? He? Anan geçenlerde o uğursuz emanet yüzünden kızımı sorguladı. Bugün de kardeşin. Aklınca benim ağzımı yokladı. Beni kışkırtıp ağzımdan laf alacağını düşündü. Yazıklar olsun. Etme beyim. Bunu düzeltmenin bir yolu vardır elbet. Nesini düzelteceksin Gündoğdu Bey'im? Nesini? Bundan böyle kızımla nikah yok. Bu meseleyi kendi içinizde halletmeden bir daha çadırımdan içeri adım atmayın. Bir şey yok Doğan abi. Elimi kestim. Yara derindir, sarmak lazım. Dur Ali. Yardım edeyim. Bunu öyle bastırmak lazım ki kan fazla akmasın. Sağ olasın. Kendi etim kesileydi böyle canım yanmazdı. İnsan sevdiğine kanar Doğan abi. Tuğtekin Bey'imin sevdiceğine kavuştuğunu göremedi Duru Hatun. Keşke bunlar hiç olmayaydı. Müsaadenle.
İnsan kimdir efendim? Allah'ın yeryüzündeki mührüdür. Ağaçlar, kuşlar, bitkiler, deryalar, nehirler niçin var? Ay geceyi niçin süsler? Güneş dünyayı niçin ısıtır? Deryalar niçin beşik gibi sallanır? Nehirler niçin akar? Gün niçin doğar? Doğan gün niçin batar? Hepsi insan için. Kainattaki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye. Ve insan şükretsin diye. Ancak insan nankör. Bakar lakin görmez. Duyar lakin hissetmez. Şu bir nefes olmasa koca insan devrilir. Devrilir, hakikati görmez. Allah'ı hatırlamaz. Kudreti kendinden bilir. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Güzel insan, yiğit insan. Anlat hele gittiğin diyarların ahvalini. Gündoğdu, Buraya kadarmış ana. hayırdır oğul? Kardeşim Ertuğrul bir seferinden daha zaferle döndü. Ne seferi? Gümüştekin Bey'in üzerine çıktığı sefer. Sen Gümüştekin'le mi konuştun? Zaferi de ağabeyinin onurunu çiğnemek, nikahını bozmak oldu. Gündoğdu, her şeyde bir hayır vardır evlat. Sana sabırlı olmak düşer. Selcan Banu Çiçek'in aklını iyice bulandırmış ağabey. Konuşurken bana nasıl nefretle baktığını görecektin. Bu işin altından nasıl kalkacağız ağabey? Her yana dallanıp budaklanır. Korkut, Alplerinin gözü önünde ölmeli. Katili de hemen orada infaz edilmeli. Katili mi? Banu Çiçek. Selcan'ın ithamlarıyla, iftiralarıyla zehirlediği o zavallı kızcağız Korkut'u öldürürse biz de bir taşla 3 kuş vurmuş oluruz. İyi de bu oyuna ahaliyi nasıl inandıracağız? Hemen zehiri hazırlamaya başla. Nasıl istersen. Senden son bir fedakarlık daha isteyeceğim kardeşim. Bu kutlu yola seninle ölümüne baş koymuşum ağabey. Ne yapmamı istersin? Zehirden sen de içeceksin. Merak etme, merak etme. Artık seni ölümün soğuk kollarından çekip alacak. Tıpkı daha önce Korkut'a defalarca yaptığı gibi. Banu Çiçek'in hedefinde Korkut
ve sen varmış gibi görüneceksiniz. Anlayacağınız efendim, Bizans kendi halkına bile yabancı hale gelmiştir. Yeni diyarlar, yeni insanlar tanıdın ve onlara gönül diliyle hitap ettin. Onlara insan olduklarını hatırlattın. Onlar da bana yeryüzünde birçok mazlumun adalete ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Eyvallah. Vakti zamanında Mekkeli müşrikler de insanlığı unutup kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Efendimiz Rabbimin lütfuyla onlara insan olmanın sırrını anlattı da cihan huzura kavuştu. Neydi o sırrı? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'ı bilmeden insan olmanın sırrına erilmez. Ya Müslümanım deyip zalim olanlar, ya mezhep kavgasına tutuşanlar, ya gavurla işbirliği yapıp bizi sırtımızdan bıçaklayanlar. Esas onlar zalimlerin ta kendisidir. Hazreti Peygamber veda hutbesinde Arap'ın Acem'den üstünlüğü yoktur derken bunlar mezhepler yüzünden kan dökerler. Müslümanın canına kıyarlar. Müslüman, Müslümanı kafirlikle nasıl suçlar? Müslüman, Müslümanı nasıl öldürür? Rabbim Fetih Suresinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler buyururlar. Evlat, eğer insanlığa hizmet etmek istiyorsak evvela kendi yuvamıza, obamıza, boyumuza, şehrimize çekidüzen vereceğiz. Nasıl çürük toprak üzerine bina olmazsa, hanemizi temizlemeden insanlığa hizmet veremeyiz. En çetin ve en zor imtihan da kendi kardeşlerimizin bize ettikleri değil midir? Unutma, Hazreti Peygamber'e de en büyük zulmü amcası Ebu Leheb yapmıştır. Lakin en büyük desteği de amcaoğlu Hazreti Ali vermiştir. Allah kuluna Hazreti Ali gibi yoldaş nasip eylesin. Amin. Ey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul! Anlaşıldı ki sana yeni bir yol görünmektedir. Bu yola obanın en temizleriyle, en samimileriyle çıkmalısın. Zira gideceğin diyarda iyi hizmet edesin. Unutma, oban senin aynandır. Onlara baktıkça kendini, kendine baktıkça onları göresin. Bu aş nasıl iştir kardeş? Dün katır tepiği yemiş gibiydi. Bugün saman bulmuş eşek gibi keyfi yerine gelmiştir. Aşk bu kardeş. Adamı rezil de eder, vezir de. Aşık, aşık. Ne dedin? Ya kardeş, beyimiz neye celallenmiştir de Gümüştekin Bey'i hallacın pamuğu gibi sallamıştır. Ertuğrul Bey'im ne ettiyse bilerek etmiştir. Vardır Gümüştekin Bey bir kabahat. Gündoğdu Bey'im de çok çetin bir kıyasa sürüklenmiştir. Bir tarafta kardeşi, öte yanda evleneceği hatunun babası. Ne olacak kardeş? Nereye varacak bu işin sonu? Ertuğrul Bey'imin gayesi her neyse menzile varana kadar durmayacaktır. Gayrı sular durulmaz. Gündoğdu Bey'im ya avradından geçecek ya da kardeşinden.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neşeniz bol olsun. Eyvallah beyim. Ey aslan parçası. Tam da Deli Demir'in istediği gibi Alp olacaksın. Baksana, Doğan Alp'i de alaşağı ettiğine göre. Tek istediğim senin gibi bir Alp olmakta Ertuğrul Bey'im. Hadi bize ayran getir. Ağabeylerinle konuşacaklarım vardır. Ah anam ah. Her birimizden ayrı çektin. Hala daha çekersin. Taş olsa çatlardı. Birimizin derdi bitmeden öteki başlar. Oğul, ana olmak kolay değil. Ana dediğin kendi derdinden, acısından vazgeçendir. Lakin Ertuğrul'la Gündoğdu'nun arası açıldı. Benim içim yanar. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz ana. Vakti geldiğinde onları bir araya getirmek bizim vazifemizdir. Lakin Gümüştekin meselesini halledemezsek işimiz zor. Bu kadar mı eminsiniz Gümüştekin'in bu meselenin içinde olduğuna? Evet ana. Gümüştekin'e talimhanede ettiklerini bütün hali bilir beyim. Eyvallah beyim. Ellerine sağlık. Gayrı ok yaydan çıkmıştır Alpler. Gündoğdu ağabeyim de ona destek verir. Bundan gayrı bizim Dodurgalarla da, bu topraklarla da işimiz bitmiştir. Tekrar Bizans hududuna gideceğiz. Lakin bu sefer yalnız olmayacağız. Bizi seven, bize inanan, bize güvenen kim varsa onlarla beraber gideceğiz. Üzerinize geleceklerdir. Bundan gayrı size dik durmak düşer. Ahaliyle aranızı hoş tutasınız. Onları bu kutlu göçe yavaş yavaş ikna etmeye çalışacağız. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah beyim. Abdurrahman, senden de bir şey isterim. Obaların durumu malum. Ortalık karışık. Anamın başına bir hal gelsin istemem. Aynı babamda olduğu gibi. Anamın da tüm güvenliği bundan sonra senden sorulur. Hayma anama. Canım kurban olsun beyim. Müsaade var mıdır ana? Gel oğul gel. Korkut Bey bizi otağına davet eder ana. Gümüştekin de yanındadır. Ana. Onlar bizim düşmanımız mıdır? Bak. Gümüştekin Bey onurunu ayaklar altına almış. Korkut Bey de bizi davet etmiş. Gitmemek olmaz. Muhakkak konuşarak bu iş bir hal çaresine varacaktır. Bu işin tek bir hal çaresi vardır oğul. Mührü çalanın ortaya çıkması. Yoksa ne ben ne bir başkası Ertuğrul'u durduramaz. Hadi gidelim o vakit. Abim çağırdıysa gitmemek olmaz. Bizzat bütün meselelerin hepsine şahit. Herkesin ortasında yapılacak işler midir bunlar? Sorarım size. Dili de kılıcı kadar keskin. Yiğitliğine kimsenin diyecek sözü yok. Lakin
Ertuğrul'un bu densizliğinin, bu hadsizliğinin altında tek bir sebep yatmaktadır. Söndüremediği o uğursuz ihtirası. Elbette büyük başarılar elde etti. Türkmen boylarında da, sarayda da itibarı arttıkça arttı. Lakin dizginleyemediği ihtirası da kabardıkça kabardı. Gayrı önünde kendisinden başka hiç kimse istemez. Ne ağasını ne anasını. İşte Tuğtekin Bey'e ettikleri ortada. Velhasıl mesele budur. Biri çıkıp Ertuğrul'a haddini bildirmediği müddetçe başımıza belalar sarmaya devam edecektir. Beyim, Haymi Ana ve oğulları geldiler. Gelsinler. Buyurun. Gelmeniz beni bahtiyar etti Hayma Hatun. Gümüştekin Bey'imizle Ertuğrul Bey arasındaki tatsız hadise hepimizin malumu. İki gencin birbirlerine gönül verip sevdikleri bilindiği halde ayarı bozulmuş. Densizce edilmiş sözler yüzünden bu iki gencin yüreğinin daha fazla dağlanması doğru değildir diye düşünürüm. Bu sebeple Gümüştekin Bey'imize derim ki, Gündoğdu Bey'le Ertuğrul Bey'i ayrı tutasın. Kızını da evladın gibi sevdiğin Gündoğdu'yu da daha fazla heder etmeyesin. Haymi Hatun'un lütfedip buraya kadar gelmesi beni de bahtiyar etmiştir. Bize karşı gösterdiği saygının neticesidir belli ki. Gündoğdu evladıma gelince, o benim için her daim yiğit bir evlat olacaktır. O Moğol iti Noyan'ın inini basmaya gittiğimizde onun yüreğinde yatan cevheri ziyadesiyle gördüm. Her kız evlat babasının görmek isteyeceği bir güveydir kendisi. Bunu da her defasında kendisine söylemişimdir. Eyvallah beyim. Anamı da beni de ne çok sevdiğinizi, saydığınızı biliriz. Bundan da şeref duyarız. Lakin bu izdivaç iki bey ailesi arasında olan bir meseledir. Ertuğrul Bey bizzat gelip benden özür dilemediği müddetçe kızımı vermem yakışık almaz. Belki büyüklerimin yanında bana söz düşmez. Lakin ben de iki çift laf etmek isterim. Yarın Gökçe ile nicedir beklediğimiz kutlu gündür. Bu mutlu günümüze gölge düşmesini isteriz. Yarın nikahımız kıyılacaktır. Belki yapılacak başka bir şey vardır Gümüştekin Bey. Tuğtekin evladımız doğru söyler ağabey. Belki bu gece bir kez daha düşünürsün. Yarın nikahımız vardır. Böyle güzel bir günde küslük bize yakışmaz. Goncagül kızımı gözü yaşlı çadırda bırakıp geldim. Bu benim için kolay mı sanırsın Korkut Bey'im? Ertuğrul Bey'in söylediği yenilir yutulur şeyler değildir. Öyle değil midir Sungur Tekin Bey'im? Ertuğrul kardeşimin yanlış iş yaptığı görülmüş değildir.
Lakin dua ederim bu sefer yanılmış olsun. Demek sen de kardeşin gibi düşünürsün Sungur Tekin Bey'im. Benim ne düşündüğümün önemi yoktur Gümüştekin Bey'im. Sen de bilirsin ki Ertuğrul bir şeyi kafasına koyduysa halledene kadar durmaz. İnşallah bu mesele tez vakitte hallolur da sen de rahat edersin. Yarın nikahınızı kıyacağım. Siz de gayrı düşünüp kararınızı verirsiniz. Ertuğrul'un söyledikleri doğru mu değil mi vakit gösterecek. Gümüştekin Bey'im haklıdır. Bu iki obanın bey aileleri arasında yapılacak bir izdivaçtır. Ailelerden biri müsterih olmazsa bu izdivaç tatsızlık vesilesi olur. Gençlerin birbirine olan sevgisi malum. Hal böyleyken ben de gerçek ortaya çıkmadan bu izdivaçın yapılmasına razı değilim. Ertuğrul Bey'imin kulağına giderse bu çirkef bataklığın kimi yutacağı belli olmaz. Hoş geldin beyim. Anam nerede Halime? Korkut Bey çağırdı otağa. Ağabeylerine beraber yanına gittiler. Korkut Bey arayı bulmaya çalışır. Mutlaka Gümüştekin yeni bir oyun içindedir. Bakalım arkasından ne çıkacak. Böyle bir şey nasıl yaparsın ana? Gümüştekin onurunu ayaklar altına almışken böyle bir şey nasıl söylersin? Böylesi daha iyi oldu Gündoğdu. Mührü çalan ortaya çıkmadan bu nikah bize mutluluk getirmez oğul. Eyvallah ana, eyvallah. Mutlu musun kardeşim? İstediğin oldu. Obamızı beladan kurtardın yine. Belli ki anam da sana uymuş. İnşallah verdiğiniz kararda haklısınızdır. Ağabey. Ertuğrul. Şimdiye kadar seni hiç dinlemedim oğul. Ve sen hep haklı çıktın. Bu meselede seni dinleyeceğim. Mührü çalan ortaya çıkmadan Gündoğdu ve Goncagül'ün evlenmelerine müsaade etmeyeceğim. Lakin haksız çıkarsam yüzlerine nasıl bakarız onu da bilmem. Yarın Gökçe'nin nikahı var. Başka tatsızlık istemem. Beni anladın mı? Anladım ana. Güzel. Gündoğdu beyim. Babam da, Hayme Ana da Ertuğrul Bey'in iftirasına kaptırmış giderler Gündoğdu beyim. Belki de bu seninle son konuşmamız olacak. Goncagül. Yalvarırım. Yalvarırım dinle Gündoğdu beyim. Onurumu çiğneyip adi bir kadın gibi gizlice girdim çadırına. Hiç değilse diyeceklerimi dememe izin ver. Bilirsin ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacaktır Gündoğdu beyim.
Ertuğrul Bey'im ne büyük bir hata ettiğini anlayacaktır. O vakit gelene kadar 1000 yılda sürse seni bekleyeceğim. Bunu bilmeni isterim. Etim toprağa karışana kadar gönlümün tek sahibi sensin Gündoğdu Bey. Bunu böyle belli etsin. Gonca Gül. Dediğin gibi gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Hem hiç kimsenin gücü seni benden almaya yetmez. Bunu böyle bilesin. Kolay gelsin bacım. Sağ olasın. Selcan Hatun. İftiralarınla karıma da oğluma da zarar vermene izin vermeyeceğim. Belli ki laflarıma yavaş yavaş inanırsın. İnanırsın da dile getirmeye korkarsın Korkut Bey'im. Nikah arifesinde olan oğlun Tuğtekin'in kulağına gitmesinden korktuğunu bilirim. Müsterih olasın. Kardeşimin mutluluğu için nikah vakti gelene dek dilimi tutacağım. O zehirli dilinle iftiralarını dillendirdiğini duyarsam ölümün elimden olur Selcan. Anladın mı beni? Orada durasın işte. Gayrimeşru ilişkinizin bedelini Allah size ödetecek. Bilirim. Duru yengemin ölümüyle alakan yoktur. Buna inanırım. Sen de şuna inanasın. İki cihanda da iki elim Aytolu'nun yakasında olacak. Er ya da geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağım. Az kaldı Aytolun. Çok az kaldı. Abla. Müsaaden olursa elini öpüp helallik almak isterim. Gökçem. Canım kardeşim. Ablam, çok kalbini kırdım. Haklı olduğum vakitlerde bile fazla ileri gittim. Üzerimde çok hakkım vardır. Beni bağışlayasın. Bu mutlu günümde erimin çadırına girerken senin hayırlı duanla girmek isterim abla. Canım kardeşim. Çok şükür. Dualarım her daim erinle ve seninle olacaktır. Sen benim canımdan bir parçasın. Sen nasıl hayat boyu erinin yanında olacaksan, bacın da her daim senin yanında olacak. Bilesin ki Gökçem,
Seni kimsenin kırmasına müsaade etmeyeceğim. Hiç kimsenin. Abla.